Selamlar herkese, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Filiz ben. Bu videomda bu güzel yazlık berenin yapımını anlatıyorum. Gördüğünüz gibi şıkır şıkır, çok kolay örülebilen hoş bir model. Örgüye yeni başlayanlar, ilk defa deneyecekler için oldukça kolay bir model. Tepe kısmında potluk yapmadan güzelce oturan bir anlatım yapacağım sizlere. Modelimizde tepe kısmından başlıyoruz. Sonrasında aynı işlemin tekrarları şeklinde devam edip tamamlıyoruz. Farklı iplik ve tığ numarası kullanacaklar için genel olarak ölçülerini vermek istiyorum. En ve boy olarak 22 santim, en boyda şöyle düzelteyim, 15 santim. Detaylı ölçülerini video içerisinde veriyorum. Yapılışına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Yorum kısmına da yorum eklerseniz çok sevinirim. Emoji dahi olsa benim için önemli. Bu güzel modelin yapılışına geçelim. Modelde pamuklu ve pullu iplik kullanıyorum. Tığ numaram 3. İpliklerim ince iplik. Standart pamuklu iplik kalınlığında değil, bir tık ince. Pullu iplik de aynı şekilde bakın. Dilerseniz siz orta kalınlıkta pullu iplik kullanabilirsiniz. Ben mevcut olanları kullanmak istedim. Başlangıçta bir zincir ile sıkılayalım. Dilerseniz sihirli halka üzerine de başlayabilirsiniz. Ben klasik yöntem ile başlıyorum. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İlk zincirin yuvasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim ve bu şekilde bir halka oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Bir doladım. Oluşturmuş olduğum bu halkanın içerisine 17 tane ikili trabzan yapıyorum. 17 trabzanımı yaptım. Şöyle başta çekmiş olduğumuz zincir kısmı var. Tam tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Çekmiş olduğumuz bu 3 zinciri de sayıyoruz. Toplamda 18 tane trabzanımız oluyor. İkinci sıraya geçiyoruz. 3 zincir çekelim. Bu her bir üst sıraya çıktığımızdaki zincir sayımız. Devamında da her sıranın zincir sayısı nasılsa fazla olarak o şekilde çekiyoruz. İlk sıramız bir zincirden oluşacak. Onun için bir zincir çekiyorum. Doladım. Hemen dibindeki yuvadan başlıyorum. Bir trabzan yaptım. Bir zincir. Her yuvaya bir trabzan şeklinde ilerliyoruz. Bir zincir, bir trabzan. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Buradaki pullara takılmadan örmenin tek püf noktası biraz elimizi gevşek tutmak. Sık ördüğümüzde sürekli takılıyorlar. Sırayı tamamlayalım. Şöyle bir bakalım, sıra sonunda her zaman bir artırma veya eksilme olmadan devam edelim. Aksi takdirde modelimiz bozulacaktır. Burada çekmiş olduğum zinciri de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 trabzan. Sonuncu trabzandan sonra bir zincir çekiyoruz ve buradan yukarı sayıyoruz. 1, 2,
3. Üçüncü zincirin yuvasına kaydırma ile birleştiriyoruz. Sıramız bu şekilde tamamlanmış oldu. Bir sonraki sıraya 3 zincir ile çıkıyoruz yine. Bu kez zincir sayımız 2 olacak. 2 zincir çekiyorum. Doladım. Sıradaki trabzanın tepe kısmına bir trabzan yapıyorum. 2 zincir, trabzan tepesine bir trabzan. Arada 2 zincir çekiyoruz. Trabzanların tepesine bir trabzan yaparak aynı şekilde devam ediyoruz. 2 zincir, bir trabzan. Modelimiz aslında bu şekilde ilerliyor. Sadece her sırada bir zincir artırıyoruz. İki zincir çekip her trabzanın tepesine de yine bir trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Son trabzanın tepesine de trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum ve üçüncü zincirin yuvasına batıyorum. Kaydırma işlemiyle sırayı tamamladım. Yine bir sonraki sıraya geçiyoruz. 3 zincir çektim. Bu kez aradaki zincirimizin sayısı 3. 3 zincir daha çekiyorum. Doladım. Hemen bu trabzanın tepe kısmına trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir çekelim. Her trabzanın tepesine de birer trabzan yapalım. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde 1, 2, 3. zincire batarak kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Sırayı tamamladım. 4. zincir sırasına geçiyoruz. Yine bir 3 zincir ile bir sonraki sıraya geçtim. 4 zincir ilave çekiyorum. Doladım. Trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Arada 4 zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın tepesine yine bir ikili trabzan. Bu şekilde örerek bu sırayı da tamamlayalım. Bu sırayı da tamamladım. 5 zincirli sıraya geçiyoruz. Yine bir 3 zincir çekiyorum. İlk önce, sonrasında 5 zincir ekliyorum. Sıradaki trabzan tepesine trabzanımı yapıyorum. Arada 5 zincir çekiyoruz. Yine her trabzan tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine bir 3 zincir çekiyorum. Ardından 6 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan. 6 zincir. Bir trabzan. 6 zincirli sırayı da tamamladım. Şöyle bir ölçüsünü de vermek istiyorum. 20 santim diyelim. Şöyle farklı iplik kullanacaklar için. Şöyle ki daha kalın iplik kullanacaklar 5. sıraya kadar örebilir, sonrasında tekrarları olarak devam edebilir. Çünkü benim ipliğim dediğim gibi biraz ince ve tığ numaram 3. Siz daha kalın iplik ve tığ numarası kullanırsanız belki 5 zincirli sıra tepe kısım için yeterli olacaktır. Yine ördüğünüz kişinin tepe kısmını ölçerek o şekilde devam ederseniz daha doğru olur. Eğer standart bir model örüyorsanız da dediğim gibi kalın iplik ve tığ numarası için 5 zincirli sıra yeterli olacaktır. Benim gibi ince kullanırsanız ise 6 zincirli sırayı örüp o şekilde devam edin. Başlangıç kısmı haricinde modelimizi 6 sıra ördük. Devamında da 6 zincir bir trabzan şeklinde ilerliyoruz.
Artık bir artırma yapmıyoruz. 3 zincirimiz sabit. 6 zincirde bu kısımda çekiyoruz. Başlangıçlarımız 9 zincirden oluşuyor. Dokuz zincir çektim ve sıradaki trabzanın tepe kısmına bir trabzan yapıyorum ve bu şekilde sıralarımı devam ettirerek ilerliyorum. 6 zincir, bir trabzan. Bir 4 sıra daha ördüm. Şöyle bir bakalım toplamda kaç sıra örmüşüm. Orta kısım harici sayıyorum. Zincir çektiğimiz kısımlardan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra olmuş. Şimdi kenar kısmına geçelim. Kenar kısmında sık iğne çalışacağız. 1, 2, sık iğne yaptım. Tabi tığımızı her zaman gevşek tutuyoruz. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 1, 2 tane sık iğne yaptım ve diğer tarafa geçtim. 1, 2 sık iğne gevşek bir şekilde, 3 zincir, 2 sık iğne. Diğer tarafa geçtim. 2 tane sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. Aynı yuva içerisine 1, 2 sık iğne daha. Bu sırayı da tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Şöyle ilmeğimi çektim. Arka yüze çevirdim. İlk sık iğne kısmından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi alıp bu kısımdan arka yüze geçirdim. Burada ipimi kesip gizliyorum. Tır modelimiz tamamlandı. Vakit ayırıp benimle birlikte bu güzel modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Model hakkında yorumlarınızı da yorum kısmında belirtin. Bir sonraki videomda görüşene dek sevgiyle kalın.